Satan Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise en kolay, en pratik yeni doğan bebek patiği yapımını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Böyle çok şirin, çok tatlı, böyle çok güzel bir model oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. 0-6 aylık yeni doğan bebekler için ben sayılarını uyumlu yaptım. Diğer ayak numaraları için ise sıra sayılarında ve ilmek sayılarında artma eksiltme yapabilirsiniz. Bakın örülmüş bitmiş hali bu şekilde. Bir kere de başlayıp örüyoruz ve bitiriyoruz. Sadece haraşo örgüden oluşuyor. 46 ilmek atarak şişimize başladım ben. Daha büyük ayak numaraları için ilmek sayılarını ve sıra sayılarını arttırabilirsiniz. Şöyle ikiye katlayıp dikiliyor ve sonrasında patiğimiz bu hale gelmiş oluyor. Gerekli malzemelerimiz tek renk patiklik ip kullandım. Böyle inci boncuk kullandım ben. Dilerseniz böyle düğme de kullanabilirsiniz şu kısımlarına dikmek için. 3 milimetre şiş kullandım. 3 milimetre olan her türlü şişle örebilirsiniz. İğnem var dikiş için, bir de makasım var iplerimi kesmek için. Bakın modelimiz böyle çok şık, çok kibar. Modelimiz için görüş ve yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına başlıyoruz. Şöyle kenara alalım. 46 ilmek atarak başlayacağız. Şöyle şu kısmından başlıyoruz. Ben ipi boynuma atarak örüyorum. Onu sizlere şimdiden söyleyeyim. İlmeklerimizi böyle atalım. 46 ilmek olana kadar ilerleyelim. Evet, 46 tane ilmeğimi attım. Şimdi örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar bu şekilde örelim. Son ilmeğim kaldı. Onu düz olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden son ilmeği düz olarak örüyorum. Kenarlarımız daha düzgün çıkmış oluyor. Bakın örgünün ön yüzündeyiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Bakın örgünün ön yüzündeyiz. Bir diş haroşa sırası oluşturmuş olduk. Böyle toplam 10 diş haroşa sırası örelim. Bakın şu kısmını örüyoruz. Sonrasını birlikte yapacağız. Bakın sıralarımızı tamamladım ben. Toplam 10 diş haroşa sırası ördük. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Örgünün ön yüzünden sayıyoruz. Şimdi yine 11. sırayı birlikte öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerini ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane ilmeğim bu tarafta. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şimdi geriye 13 ilmek kalana kadar ilmekleri böyle 2-2 öreceğiz. İkisini birlikte ters olarak ördüm. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Böyle 13 ilmek kalana kadar örelim. Şimdi ilmeklerimizi bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tam 13 ilmeğimiz de bu tarafta kaldı. Bakın şöyle şu ortadakileri 2-2 ördük. Şimdi tek tek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13.
Bu şekilde örgünün ön yüzünü örmüş olduk. Patiğimizin bakın şöyle şu kısmını yapıyoruz. Şimdi örgünün arka yüzünde tüm ilmekleri yine ters olarak örelim ve ön yüzüne geçelim. Evet, tekrar örgünün ön yüzüne geldik. Şimdi yine 13 tane ilmeğimizi alalım bu şişimize örerek. Şöyle bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir tane fazla almışız. 13. 13 tane ilmeğimizi yine bu şişimize aldık. Yine 13 tane ilmeğimiz kalana kadar bu ortadaki ilmekleri kapatacağız. 1. Bakın bu şekilde. 2. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. İlmeği diğer şişe alıyoruz. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Şimdi sayalım kaç tane ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir tane ilmeğimizi daha kapatacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 ilmeğimiz de bu tarafta kaldı. Bakın 13 burada. 13 burada. Ortadakileri bu şekilde kesmiş olduk. Şöyle. Şimdi geriye kalan ilmeklerimi örüyorum. Bu arada örgümüzü de ikiye bölmüş olduk. Evet. Bakın bu şekilde. Burası ilmekleri kestiğimiz yer. Böyle. Öncelikle bu tarafını öreceğiz. Sonra bu tarafı örmeye başlayacağız. İsterseniz bu taraftaki ilmekleri ipe de alabilirsiniz. Farklı bir şişe de alabilirsiniz. Şimdi burada kalan 13 ilmeğimi örüyorum ben. Şu an örgünün arka yüzündeyiz. Sonuncuyu da ters olarak ördüm. Burada şişime ilmek alacağım. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane ilmeğimi bakın burada şişme attım. Şu kısımlarını yapıyoruz bakın. Şimdi geriye dönüyorum ve attığım ilmeklerle birlikte hepsini öreceğim. Böyle ilmeklerimizi tek tek yine ters olarak örüyorum. Yani haroşa örgümüzü uyguluyorum. Böyle örelim. Bakın bu şekilde örerek sırayı tamamlayalım. Evet, bakın sırayı tamamladım. Bir diş haroşa sırası yapmış olduk. Şöyle önden saydığımızda 3 diş haroşa sırası olana kadar örelim. Dördüncüde ilmeklerimizi keserek birlikte bitirelim. Evet, bakın 3 diş haroşa sırasını tamamladım. Şimdi ilmeklerimi kapatacağım. 2 ilmeği birlikte ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Böyle son bir ilmek kalana kadar kapatarak ilerleyelim. Evet, bakın şimdi bu kısmını tamamladık. Şimdi bu taraftaki ilmeklerimizi de yine aynı işlemi yapacağız. Ama nasıl başladığımızı sizlere şöyle göstermek istiyorum. Çünkü burada artık ipimizi kopartmıştık. Şöyle bir ilmek atıyorum ben. Sonrasında bu ilmekle yanındakini birlikte örüyorum. . 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
Bakın böyle ikisini birlikte ördüm. Sonra tek tek örmeye devam ediyorum. Bu tarafa da yine aynı işlemi uygulayacağız. Şimdi bu tarafa geçtik. Bakın örgünün ön yüzündeyiz. Uç kısma kadar örelim. Şimdi burada ilmeklerimizi atmaya başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 bu şekilde 13 tane ilmek atalım. Sonra yine aynı şekilde 4. diş haroşa sırasını örerken ilmekleri keselim. Aynı şekilde bu tarafı da örmüş olacağız. Sonrasını birlikte yapalım. Evet, bakın yeni doğan bebek patiğimizin örgüsünü bitirmiş olduk. Burası arka tarafı. Bakın şöyle ön tarafı. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Evet, patiğimizin dikimine başlayalım. Şöyle tersini çevirelim. Bakın böyle. Sonrasında şöyle şuradan bir ilmek aldım ve ilmekleri atlayarak alıyorum. Sonra şöyle bir ölçelim. Bir ilmek daha alalım. Bakın böyle tam denk geliyor. Sonrasında şöyle hepsini toplayalım. Şöyle 2 defa düğümledim. Bakın böyle yumuşacık bir dönüş sağlamış olduk. Şöyle şu kısmını sizlere göstereyim. Hiçbir sivrilik olmuyor bu şekilde. Şimdi böyle dikmeye devam edelim. İlmeklerin bakın şöyle içteki tek kanatlarından batıyorum. Böyle şu kısma kadar dikelim. Evet, dikimini tamamlamış olduk. Şimdi şöyle çevirelim. Bakın burası parmak uç kısmı. Şöyle minnacık bir patik modeli yapmış olduk. Bakın şöyle. Şimdi şu kısımlarını ise şöyle bakın böyle şöyle çaprazlayarak şu kısımlarına böyle boncuk, düğme dikerek bu şekilde yapmış olacağız. Siz bu ayarlamayı şöyle yapabilirsiniz. Şöyle dikin boncuklarımızı. Şöyle bakın. Şöyle hem boncuğumuzu sabitleyin hem de şu kısımlarını şöyle sabitleyerek dikebilirsiniz. Ben şimdi videoyu uzatmamak için dikmeyeceğim. Bakın bu şekilde şöyle ayaktan çıkartıp da göstereyim. Böyle. Şimdi bu modelimizi şöyle ayağımıza giydirelim. Bir de ördüğümüzü görün. Bakın böyle. Manken ayağınız varsa ona ölçerek de böyle yapabilirsiniz. Şu şekilde boncuklarımızı dikeceğiz ve tamamlamış olacağız. Bakın böyle çok güzel, çok şirin patikler elde etmiş olduk. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umarım sizler de beğenirsiniz ve denersiniz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen destek amaçlı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.